Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Elmanın mis gibi kokusunu, dokusunu hissedeceğiniz nefis bir pasta tarifiyle geldim. İçi kremalı, pudingli, dışı da tart hamurlu nefis bir elmalı pasta tarifine hazır olun. Bir adet yumurta ile birlikte tart hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Yarım su bardağı kadar şeker ilave ediyorum. Bugünkü tart kalıbımın, kek kalıbımın ölçüsü 20 santimetre. Çapında bir kalıp kullandım. Dilerseniz 26 santimetre çapında da kullanabilirsiniz. Bunun için malzeme listesini aşağıya her iki kalıba göre olarak da yazacağım. Ununu, tereyağını ilave ettikten sonra bir çimdik kadar tuz mutlaka çok güzel lezzetini patlatacaktır. 2 çay kaşığı kadar kabartma tozu ilave ediyorum. Normalde 3 çay kaşığı olur kabartma tozlarının içinde. Bunun sadece 2 çay kaşığı yeterli gelecektir. Bir paket kadar vanilini de ilave ettikten sonra elimle şöyle hızlıca yoğuracağım ve tart kalıbımın altına yerleştireceğim. Tart kalıbından kolayca ayırabilmek adına altına yağlı kağıt seriyorum. Yağlı kağıdın üzerine hamurumu elimle yerleştireceğim. Üzerine bir çatalla delikler deleceğim ki istenilenden daha fazla kabarmasın diye. Normalde bu orijinal tarifte bütün hamuru, üzerindeki elmayı, işte pudingi çiğken birleştirip o şekilde atmıştı. Fakat tadım videosunda gördüğüm kadarıyla altta kalan hamurlaşmış, elmalar suyunu salmış. Yani bizim ağzımızın lezzetine göre olmamıştı. O yüzden ben bugün pişirme tekniğini farklı yapacağım. Gördüğünüz gibi çatalla deleceğim. 10 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim. Daha sonra 15 dakika fırında pişireceğim 170 derecede. Bu esnada ben iç dolgularını hazırlayacağım. 5 adet kadar elmayı soyup çekirdeklerinden ayırıp güzelce hop diye doğruyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bunları bir suyunu salıp çekmesini isteyeceğiz onlardan, çünkü bu şekilde elmayı fırınlarsak tart hamurunun üzerinde elma önce suyunu bırakacak. Biz haşlanan elma değil, şöyle lezzetlenmiş, karamelize olmuş bir elma tadı istiyoruz. İşte o yüzden elmalı pastayı sevmeyenler bu yüzden sevmezler. Ben de onlardan bir tanesiydim. Bu şekilde elmayı güzelce lezzetlendireceğim. Önce bir suyunu salacak, tereyağı ile şekerle birlikte karamelize olacak. Daha sonra tart hamurumun üzerine yerleşmeye hazır hale gelecek. Gördüğünüz üzere elmaların rengi dönmüş ve ocaktan aldıktan sonra içine tarçını ilave ediyorum ki tarçının ateşi gördüğü zaman acılaşır. O yüzden tarçını ile birlikte şöyle bir karıştıracağım. Şimdi bunun içine dilerseniz ceviz ilave edebilirsiniz bu şekildeyken, ama ben cevizi başka bir türlü kullanacağım, onu da göstereceğim. İçinin kreması için bir paket kadar pudinge ihtiyacımız var. Pudingin üzerinde yazan süt miktarını azaltarak pişirin. Benimkinin üzerine 750 mililitre yazıyordu. Ben sadece 500 mililitre sütle birlikte pişirip daha koyu bir kıvam elde ettim. Ocakta kolayca pişireceğiz. Hepsi bu. Şimdi içinin elmasını hazırladık. Pudingini de ocakta pişiriyoruz. Üzerinin kıtırını yapacağız. Bu da çok kolay. 50 gram kadar tereyağı, un, şeker ve söylediğim gibi cevizi burada kullanacağım. Ceviz kullanmasanız da olur. Fındık da varsa fındık da olur. Hatta yer fıstığıyla bile olur. Bu şekilde üzerine bir kıtırlık verebilirsiniz. Bir de cevizin yağı çıkar üstüne. O da çok lezzetli olur. Ya da fındık kullanacaksanız fındığın yağı çıkar. Rondodan kolayca geçiriyorum. Kum haline geldiği zaman artık bütün malzemeler hazırlanmış demektir. Tart hamurumu fırında 170 derecede 15 dakika boyunca ön pişirme yaparak pişirdim. Elmalarım ve pudingim hazır. Kırıntılı hamurum da hazır. Şimdi sıra hepsini birleştirmekte. Tart hamurum gördüğünüz gibi çatalladığım için çok fazla kabaramadan ön pişirmesi oluşmuş. Şimdi bunun üzerine elmalarımı dolduruyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde düzleyeceğim. Sonra da üzerine hali hazırda pişirmiş olduğum pudingi dökeceğim. Puding sıcak.
Hiç fark etmez, soğuk da olabilir. Yani sizin hazırlama sıranıza göre değişebilir. Benimki o anda sıcaktı. Sıcakken de dökebilirsiniz. Hatta bence sıcakken çok daha iyi olur. Çünkü fırında ısınmaya ihtiyacı kalmaz. Gördüğünüz gibi biraz daha koyu bir şekilde pişti puding. Bu da çatala gelmesi, bıçakla dilimlerken dilimlenmesi için önemli. Üzerine de kırıntı hamurunu hızlıca her tarafına aynı gelecek şekilde serpiştireceğim. 170 derecede alt üst ayarda yaklaşık 30-35 dakika boyunca pişirmeye göndereceğim. Elmalı turta sevenlerin bayılacağı bir tarif. Çünkü altı elmalı turta gibi. Elmanın o karamelize tadı, o kurabiyenin tadı bir kere ağzınıza geliyor, o banko. Üzerinde bir taraftan sizi yerken ferahlatan bir krema, bir puding var. Ve onun üzerinde böyle ceviz kırıntıları ile birlikte tıkır tıkır ağzınıza gelen kıtır kıtır tereyağlı kurabiye tadı var. Tereyağı yerine aynı zamanda margarin de kullanabilirsiniz. İstediğiniz katı yağ ile yapabilirsiniz. Çok ama çok lezzetli bir pasta olduğuna emin olabilirsiniz. Fırından çıktıktan sonra kesmeye henüz hazır olmuyor. Çünkü içinin pudinginin çok iyi bir şekilde soğuması lazım ki kestiğiniz zaman akıp gitmesin. İşte o yüzden mümkünse akşamdan yapın. Ya da en iyisi 4-5 saat boyunca dinlenmeye bırakın, çıktıktan sonra oda ısısında dinlendirin. Ben şöyle size keseceğim, içini göstereceğim. Gerçekten şahane oldu. Bıçak içinde yağ gibi kaydı. Bakın, görüntüsü muhteşem. 20 santimlik yaptım, tekrar söylüyorum. Dilerseniz 26 santimlikte kek kalıbı kullanabilirsiniz. Bunun ölçülerini de, malzeme listesini de yine açıklamalar kısmına yazacağım. Oralardan ekran görüntüsü alarak kullanabilirsiniz. Üzerine biraz pudra şekeriyle birlikte şöyle bir boyut kazandırdım. Şimdi şöyle bir bıçakla kesip bir dilim çıkartacağım. Çatalla yakınlaştırarak göstermeye çalışacağım. Kanalımda birçok elmalı pasta denemişliğim vardır. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Bunun yerini ayrı tutacağım çünkü çok lezzetli oldu. Hani şurası bence şöyle olmalıydı dediğim hiçbir yeri yok. Bütün lezzeti, kıvamı yerinde bir pastaydı. Umarım bu pastayı dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi de ekrana yansıtıp beğen butonuna tıklarsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.